Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in yurt dışı satış ve ortak üretim süreci için önemli bir adım atıldı. TUSAŞ, Airbus ve İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat anlaşması ile Hürjet'in İspanya'ya satışı ve bu ülkeyle üretim işbirliği hedefleniyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürjet'in ihracatı ve ortak üretimi için kapılar açıldı. İspanya'nın başkenti Madrid'de imzalanan mutabakat anlaşması kapsamında, Hürjet'in İspanya'ya satışının önü açılırken, uçağın ortak üretim altyapısının bu ülkede kurulması planlanıyor. İmzalanan mutabakat zaptı, işbirliği fırsatlarını belirlemeyi ve geliştirmeyi hedefliyor. Anlaşma kapsamında, Airbus'un tasarım, üretim, hizmet desteği ve eğitim alanlarındaki uzmanlığı, TUSAŞ'ın geliştirdiği, tek motorlu, 2 kişilik ve süpersonik jet eğitim uçağı olan Hürjet ile birleşecek. Mutabakat, TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen Hürjet'in İspanyol entegre eğitim sistemine dahil edilmesini ve aynı zamanda İspanyol savunma sanayisinin güçlendirilmesini amaçlıyor. Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, bu anlaşma Hürjet projesinde atmayı planladığımız adımlardan önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Anlaşmayla birlikte karşılıklı olarak endüstri alanında ne tür işbirliği yapılacağını, Hürjet'in İspanya için üretilen konfigürasyonunda hangi firmaların ne tür ürünleri olacağını belirliyoruz ve onlarla çalışmaya başlayacağımız sürecin ilk adımını atıyoruz dedi. Demiroğlu, Hürjet'in NATO ülkesi İspanya ile yapılacak işbirliğinin önemine dikkat çekerek, TUSAŞ ve Türkiye açısından baktığımızda bu seviyede ilk anlaşma. Çünkü konuştuğumuz konu Türkiye'de üretilen bir jet eğitim uçağının bir NATO ülkesine kullanımı için verilmesi ve bazı alt sistemlerinin o ülkede, yine bizimle beraber yerleştirilmesi ifadelerini kullandı. TUSAŞ'ın İspanya ile gerçekleştirdiği bu işbirliğiyle teknik düzeyde çalışmaların hızlanacağını belirten Demiroğlu, "Biz bu zamana kadar Hürjet'e yerleştirmeyi Türkiye'de yaptık ama şimdi İspanya'da yapacağız. Bizim için çok önemli ve potansiyeli çok yüksek bir anlaşma. Çünkü bunu başarabildiğimiz noktada birçok başka kapı da açılacak. Sadece NATO için değil. Biz inanıyoruz ki, bu platform diğer dünya ülkeleri için de hem eğitim anlamında hem de hafif taarruz anlamında kullanabilecekleri bir platform olacak. Ciddi bir boşluğu da doldurmuş olacak. Biz çok ümitliyiz, gururluyuz ve çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Demiroğlu, Hürjet'in teknik yeteneklerine ilişkin olarak da bizim çok güvendiğimiz, ümit var olduğumuz bir platform. İleri bir eğitim jeti ve gerçekten ciddi bir boşluğu dolduruyor. Hem Türk Hava Kuvvetleri için hem de NATO için ideal bir eğitim uçağı ve değişik konfigürasyonları olacak. Sadece NATO ülkelerine değil, diğer ülkelere de Hürjet'in gayet güzel ve kullanışlı bir ürün olduğunu, hem eğitim hem de hafif taarruz görevlerinde çok ideal bir uçak olduğunu düşünüyoruz dedi. TUSAŞ, FENDEF 25 fuarında Hürjet'in tam ölçekli mock-up modelini İspanyol Hava Kuvvetleri renklerinde tanıttı. İspanya Savunma Bakanı Mara Margarita Robles Fernandez ve beraberindeki heyet, Hürjet'in bulunduğu standı ziyaret etti. İspanya Hava Kuvvetleri, envanterinde yer alan yaşlanan Northrop SF-5M jetlerini sistemden çıkararak, modern bir jet eğitim uçağı platformuna geçmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Boeing T-7, KI-T-50 ve Leonardo M346 gibi modellerin yanı sıra, TUSAŞ üretimi Hürjet'te değerlendirme sürecine dahil edildi. Hürjet, yenileme planlarında öne çıkan aday oldu. Türkiye ile İspanya arasında 20 Aralık 2024 tarihinde, 30 adet Hürjet uçağının tedarik edilmesine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı. Taraflar arasında imzalanan belge, Hürjet'in İspanyol envanterine girme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ayrıca iki ülke arasındaki savunma işbirliği kapsamında, Türkiye Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo, Şubat 2025'te Hürjet prototipleriyle kol uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşun, iki ülke arasındaki işbirliğini sembolize ettiği belirtildi. TUSAŞ ile İspanyol alt yüklenici Airtificial şirketi arasında, Nisan 2024'te 4,8 milyon avro tutarında sözleşme imzalandı. Anlaşma kapsamında Airtificial, Hürjet için uçuş kumanda çubuklarını geliştirecek. Bu sistemlerin üretimi Airtificial'ın Sevilla'daki tesislerinde yapılacak. TUSAŞ, eğitim uçağı ve sistemleri tasarımı konusundaki deneyimini Hürjet projesiyle uluslararası pazara taşıyor.
Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak geliştirilen Hürjet'in ilk prototipi 100 sortiyi aşan uçuş gerçekleştirdi. 2024 yılının Kasım ayında ilk uçuşunu yapan ikinci prototip ise 10.000 fit irtifaya çıkarak 200 knot hıza ulaştı. Seri üretim süreci devam eden Hürjet'ten şu ana kadar Türk Hava Kuvvetleri için 16 adet üretildi. Hürjet'in ilerleyen dönemde uçak gemisine iniş yapabilecek şekilde donatılması da planlanıyor. Hürjet projesi, Türk Hava Kuvvetleri'nin jet eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak ve ayrıca mevcut jet eğitim uçaklarının yerini alacak bir çözüm geliştirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Proje, Türkiye'nin savunma sanayi alanında kendi kendine yeterliliğini artırma hedefinin bir parçası olarak TUSAŞ tarafından 2017 yılında başlatıldı. Hürjet projesi, 2017 yılında resmi olarak başlatıldı. Bu dönemde Hürjet'in tasarım ve mühendislik çalışmaları hız kazandı. İlk aşamada, uçağın konsept tasarımı ve detaylı mühendislik çalışmaları yapıldı. Bir yıl sonra üretim öncesi prototiplerin imalatı için hazırlıklar başladı. Bu süreçte, uçağın aerodinamik yapısı, aviyonik sistemleri ve motor entegrasyonu gibi kritik konularda çalışmalar yürütüldü. 2019 yılında da prototip üretimi başladı ve yer testleri gerçekleştirildi. Bu dönemde, uçağın uçuş kontrol sistemleri ve aviyonik donanımları da test edildi. Takvimler 2022 yılını gösterdiğinde Hürjet'in ilk prototipi, yer testlerinden başarıyla geçti. Projenin bu aşamasında uçuş testlerine hazırlık yapıldı ve nihayet 2023 yılında ilk uçuş gerçekleştirildi. Bu uçuş, Hürjet'in havacılık yeteneklerinin ve performansının doğrulanması açısından önemli bir kilometre taşı olarak tarih sayfasındaki yerini aldı. Hürjet, Temmuz 2024 itibariyle 100. test uçuşunu tamamladı. Toplamda 1 saat 27 dakika havada kalan Hürjet, uçuş sırasında yapılan çeşitli manevra testlerini başarıyla geçti.